Göbekli Tepe'nin dünya medeniyeti için, Anadolu için anlamı ne? Böyle başlayalım. Sonra sorularımı sorayım. Ya şöyle söyleyeyim, Göbektepe meselesi patlayınca dünya üzerinde, sadece Türkiye'deki değil, dünya üzerindeki birçok tarihçi, özellikle antropoloji konusunda ilgilenen, arkeoloji ilgilenen birçok tarihçi aciz kaldılar. Çünkü bize çocukluğumuzdan beri öğretilen bir tarih anlatım var, biliyorsunuz. İlk Evet. çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ diye gidiyor. Bir de ilk çağın hemen gerisinde bulunan insanoğlunun medenileştiği bir devreden bahsedilir. İşte Kabataş, Yontmataş, Cilalıtaş, sonra maden devirleri gelir. İşte yazının icadı gelir. Milattan önce 3500 yazının icadı diye anlatılır. Onun öncesinde de insanoğlunun önce avcı toplayıcı olduğu Neolitik dönem, daha sonra Mezolitik dönem, Kalkolitik dönem, yani madeni işleme dönemi. Böyle adım adım hepimizin bildiği, hepimize öğretilmiş bir tekerleme vardır. Amerikalı çocuğa da aynı şey öğretilir. Fransa'da aynı şey öğretilir. Afrikalıya da, bize de. Ama Göbektepe bütün öğretilenleri darmadağın etti. Neden? Çünkü anlatılan mevzuda milattan önce 3500'te yazı var. Ondan birkaç bin sene öncesinde insanın adım adım medenileşme süreci var. Milattan önce 3500 yazı. Onun hemen öncesinde insanın işte yavaş yavaş taş ve maden devirlerini yaşaması, toprağı pişirmeyi öğrenmesi gibi dönemler var. Ama milattan önce 6000 7000'in öncesinde medenileşmiş, artık uygarlaşmış, avcı toplayıcılıktan üretime geçmiş bir insan söz konusu değil. Göbektepe'de bir baktık biz. Milattan önce 9000'de mükemmel heykeller çıktı. Hem de boyalı. Karahantepe'den mesela, Göbektepe ile beraber Karahantepe'den mükemmel heykeller çıktı. Herkes aciz kaldı. Yani Kabataş, Yontmataş, Cilalıtaş, Neolitik, Kalkolitik dönemler, Mezolitik dönemler yalan oldu hepsi yani. İnsanlığın tarihi bir anda binlerce yıl geriye gitti. Binlerce yıl. Yani milattan önce 9000'de insanlar mükemmel tapınaklar, bir takım mimari yapılar yapmışlar. O T'lerin üzerindeki hakikaten muhteşem insan ve hayvan çizimleri geçtik. Heykeller var yani. O T'lerin üzerinde ve etrafında birbirinden bağımsız, muhteşem. Yani Karahantepe'de öyle enteresan insan heykelleri bulundu. Yani tam bir vücut, her şeyle vücuda ait birçok özellik, detay, yani üreme organlarına kadar bütün detaylarıyla. Böyle olunca aciz kaldı insan ve bunun izahı yok. Şu an hiç kimse bunu izah edemiyor yani. Göbekli Tepe bizim bildiğimiz Hazreti Adem sonrasının insanları tarafından ortaya konulmuş bir şey mi? Yoksa bize öğretilen tarih hakikaten doğru. O insanlar Hazreti Adem'le beraber gelmiş gitmiş de ondan önce başka bir ekip mi bunu yapmış? Ya da Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla Allah Teala ne diyor? Hazreti Adem'i yaratırken, biz anlatırken Kur'an'da. Biz ona bütün isimleri, kelimeleri öğrettik diyor. Yani insanoğlu hiçbir zaman mağarada yaşasa da bize anlatıldığı gibi bir ilkel, vahşi hayvanlar gibi değil de, yani beyin yapısı olarak her zaman insandı. Estetik kaygıları vardı. Yani hiçbir zaman tarihten bu yana bir aslan kaplan nehrin suyuna bakıp yelesini taramadı. Ama insanoğlu var olduğu her an, yani bakın milattan önce 3000, 4000, 5000'e kazıyoruz. Oradan kadına ait bir kalıntı çıkıyor. Ne var? Takı var. Tarak var. Ayna var. Yani insan varsa estetik kaygı var. Onun için Şimdi buyurun. Talha Hocam, sizin bakıyorum YouTube hesabınızda da çok büyük bir kanalınız var. Orada Göbekli Tepe dünyanın ilk mabetlerinden biri diye bir video da yaptınız. Doğru. Ben dünya tarihini değiştiren yer diye bir başka video daha yaptınız. Doğru. Şimdi hocam, başka tarihçiler de diyor ki burası bir mabet, ibadethane değil, bir toplanma yeri olduğunu Celal Şengör gibi hocalar da söylediler. Siz ama diyorsunuz ki hayır, burada başka bir nüans var, başka bir ayrıntı var. T şeklindeki
lahitlere dikkat çektik. Hocam şimdi ben şunu söyleyeceğim. Çok iyi hayvan sfenksleri işte çizen, resimleri çizen insanlar basit gibi görünen T bloklar koyuyorlar. Hocam bu T'nin anlamı nedir? Ya da öylesine mi yapılmıştır? Zira öylesine olamaz. Çünkü o blokların üzerindeki resimler çok detaylı. Çok enteresan. Buyurun efendim, sizden dinleyelim bunları. Şimdi Buyurun mesela efendim. az önceki T'ye bir daha gelebilirse Bir daha arkadaşlar. gelebilirsek kıymetli. Evet, süper. Bakın, Süper. o gördüğünüz T'de bir insanın omuzu var, kolu var, dirseği var ve aşağı doğru, dirsekten aşağı doğru uzanan dirseğin devamı olan kol kısmı var. Ve Evet. öbür tarafına baktığımızda orada da var. Bu T'ler insanı simgeliyor. Bu net. O T'nin baş kısmı insanın başını simgeliyor. T'nin tam bittiği yer omuz. Zaten orada kol var. 2 tane kol ve kollar, hani namaz kılan bir insan nasıl ellerini böyle karnında birleştirdiği zaman, bel altında birleştirdiği zaman eller nasıl bir şekil alır? Aynen öyle o 2 tane el tam önde bir araya geliyor. Ben Evet, mesela onu vereceğiz şimdi. ben sıklıkla Urfa'ya tur yapıyorum. Gruplarla da gidiyorum böyle 2 ayda 3 ayda bir. Gittiğimiz zaman tabii ki o Göbektepe'nin orijinal yerinde o aşağıya inemiyoruz. Zarar vermemek adına yukarıdan bakıyoruz. Ama Urfa'da muazzam bir arkeoloji müzesi var. Müzenin tam ortasına Göbekli Tepe'deki o ilk bulunan devasa yuvarlak toplanma mabet alanının bir kopyası yapıldı. Orada dikkat ederseniz o yuvarlaklara hep ortada 2 tane T vardır. 2 tane büyük T ortada durur. Diğer daha küçük boyutlu T'ler kenarda durur Evet efendim. ve yönleri, hepsinin yönü ortadaki 2 kişiye bakar. Yani demek ki bu ibadet alanı, toplanma alanı, cem olma alanı, bakın dediniz ya, siz ibadet diyorsunuz, bazıları toplanma diyor. Zaten biz Müslüman Türkler camiye cami demişiz. Araplar mesela mescit derler. En büyük Cemaat. camilere bile tabii Evet. cem olma yeri, toplanma yeri. Yani cami cem olma, toplanma yeridir. Camide sadece namaz kılınmaz. Camide namaz da kılınır. İşte Bursa Yeşil Cami gibi Osmanlı'nın kuruluş devri camilerine baktığımız zaman ters T planıdır. Aa bak, çok güzel bir kare geldi. Eller öne doğru gelmiş. Mesela burada bir heykel görüyoruz. Bu mesela heykel Göbekli Tepe'ye ait bir heykel değil ama Göbekli Tepe ile alakalı olduğunu düşünüyoruz. Bu heykel Urfa Adamı diye geçer. Urfa Adamı. 1960'larda Balıklı Göl'ün yanında bulundu bu, biliyor musunuz? Balıklı Göl'ün yanında bir kazı sırasında tesadüfen bulundu bu Urfa Adamı. Ve herkes şok içinde kaldı. Ve bu heykelin var olduğu tarih, yani daha Göbeklitepe falan bulunmazdan düşünün 50 sene öncesi, bu insanları bir şaşırttı. Çok eski tarihlere tarihlenen böyle bir muazzam heykelin Balıklı Göl'ün civarına bulması insanları şaşırttı ve buna arkeologlar Urfa Adamı ismini verdiler. Bu da arkeoloji müzesinde, zaten müzeye siz girer girmez önce bu karşılar sizi. Önce bu karşılar, sonra diğer adım 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 böyle en eski çağdan adım adım Osmanlı'nın Urfa'sına kadar gelirsiniz böyle kronolojik olarak. Ve elleri görüyorsunuz. Namaz kılan bir insanın kıyamda duruşu gibi, dirsekler yanda, hafif kırılmış, eller önde birleşmiş. Bu duruş hiç değişmez. Yani çünkü biz neye inanıyoruz? Tek bir Allah'a inanıyoruz. Allah her peygamberle yeni bir din mi gönderdi? Hayır. Allah her peygamberle aynı dini gönderdi. Ama insanlar o tevhid dinini bozdular, değiştirdiler ve başkalaştırdılar. Ama bozulmuş olan bütün tevhid dinlerine bakın, özleri aynıdır. Bizim mesela Mardin'deki Süryaniler, turistik hafta sonu gezisi hariç hafta içi bir gidin, günde 7 vakit namaz kılarlar. 7 vakit seccadelerini, halılarını, kilimlerini sererler. Namaz kılarlar. Bak bizimki 5, onlarınki 7. Keza Yahudi namazı da bize çok benzerdir. Bugün Yahudilerin evet. Tabii mesela Yahudilerin içinde Karay Yahudileri vardır. Karayimler. Ben Kudüs'ün 2. cildini hazırlarken sokak sokak bütün Kudüs'ü çalışmıştım. Orada Kudüs'teki Yahudi mahallesinde farklı şeyler var. Yahudilerin sinagogları var. Karayimlerin sinagoglarına ayakkabısız girilir. Yerlerde halı vardır. İbadetlerine rükû ve secde vardır. Bakın şu an ekranda gördüğünüz ne biliyor musunuz? Burası Ne hocam? Karahantepe.
Burası Karahan Tepe. Burası Göbekli Tepe'den sonra bulundu. Birbirlerine yakın. Aynı Göbektepe gibi dairevi böyle toplanma ibadet alanları var. Ve bakın bunlar heykeller. Şu sağda gördüğünüz heykeli belden yukarısını görüyoruz. Yani belden Evet, bilerek aşağısını öyle veriyoruz. biliyorum. Bilerek öyle veriyoruz. Belden aşağısı çok ses getirdi. Belden yukarısı da Evet. getirdi. Çünkü bakın burada muntazam bir sima var. Kırılmış olmasına rağmen burun, gözler, Görünüyor. saçlar, sakallar, dudaklar. Yani mükemmel bir heykel var. Anatomi olduğu gibi meydanda kollar ve şu gördüğünüz heykel milattan önce 9000'e tarihleniyor. Biz milattan sonra 2000'deyiz. 11 Kıymetli bin. hocam 11 bin yıl mı 9 bin mi? Hayır. 11 bin yıl öncesine ait. Hah. Milattan önce Evet. 9000. Bir de milattan sonra 2000 var ya, biz şu an 2024'teyiz. 2000'de öyle koyduk. 11 bin yıl öncesine ait. Yani akıl alır gibi değil ya. 11 Ben bin de yıl çok evvel. şaşırıyorum. Şimdi hocam ben de neden? Dediler ki bu ilk buluş olduğunda TRT'de güzel bir belgesel yaptı bu konuyla ilgili. Şu hocam ben şunu soracağım. Bu buluş evrim tarihini bile değiştirecek dedi. Yani bu keşif evrim tarihini bile değiştiriyor dediler. Şimdi tabii evrime inanılır, bir teori olarak inanılır inanılmaz. Bu başka bir. Fakat siz bu 11 bin yıl rakamını, çünkü bizim bildiğimiz en eski yerleşim, hocam daha doğrusunu ifade edeceksiniz şüphesiz, herhalde 6-7 bin yıl mıydı? Tabii. En eski. O kadar. Şimdi hocam biz 11 bini bulduysak o zaman 20 bin yıl önceyi de bulacağız zamanı gelince. Evet, aynen Yani öyle. nasıl yorumluyorsunuz hocam? Peki biz her şey değişecek mi? Bütün konuştuklarımız değişecek mi? Değişmek zorunda. Çünkü insanlık tarihinin ne kadar eskiye gittiğini görüyor. Bakın bir örnek vereceğim ben size. Malatya'da Aslantepe Höyüğü vardır. Ben gittim efendim. Malatya'da okudum. Evet. Oralara Aa, gittim. evet. Aslantepe Höyüğü'nü yaklaşık 27 yıldır falan İtalyanlar kazıyorlar. Ben her sene birkaç defa giderim. Şükür bu depremde zarar da görmedi. Aslantepe efendim. Höyüğü'nün dünya üzerinde özelliği dünyanın en eski devlet yerleşimi olmasıdır. Yani tabii ki Alacahöyük, Çatalhöyük, Alişar, Kültepe, mesela Kayseri Kültepe, Yozgat, Alacahöyük gibi, Çorum Alacahöyük gibi, Van Tilkitepe gibi Anadolu'da bulunan erken ilk çağ yerleşimleri var. Fakat bu Evet yerleşimlerin bir kısmı devletleşmiş, bir kısmı devletleşmiş. Bak çok güzel ha. Vallahi tebrik ediyorum rejiyi ya. Şak diye Malatya Aslantepe'yi getirdiler. Efendim rejimiz çok hızlı. Dünyanın en hızlı rejilerinden biri. Tebrik ediyorum. Biz bunları hiç, hayır, bu böyle bir şey konuşacağımızı da söylemedik. Saniyelerce Evet. kendileri bulup getirdiler. Vallahi sağ olun arkadaşlar. Çok güzel. Ben de Burası çok- yani hocam sizi ben zaten uygun bir zamanda stüdyomuzda alacağız. Tabii ki. Burada Vol'den konuşacağız. Siz de isterseniz tabii, Tabii ki, ki. baş üstüne. Uzun uzun başka konuları sizi çok çünkü merak eden seveniniz var. Öyle Sağ olun, söyleyeyim hocam. sağ olun. Buyurun hocam Şunu devam demek edelim. Bu istiyorum. heykelden bahsediyorduk. Bu heykeller orijinallerinin imitasyonları zaten. Burası hemen Aslantepe Höyüğü'nün girişi. Arka tarafta zaten o tepe ufaktan gözüküyor. Orası kazıldı. Orada dünyanın keşfedilmiş en eski devlet oluşumunu biliyoruz. Yani artık bir devlet var. Fakat devletin adını bilmiyoruz. Devletin başkanlarının, hükümdarların isimlerini bilmiyoruz. Niye? Yazı yok. Evet, bakın burası işte. Üzerleri kapalı, kazılar sürüyor. Yıllardır kazılar sürüyor. Orada bir tane arkeolog hanımefendi var. Ben de buraya 17 yaşında geldim kazmaya. Kadın şu an 40 yaşında. Ve hala orada kazıya devam ediyor. Ve 17 yaşında geliyor, 40 Evet. yaşında. aynen 40 yaşını geçmiş bu hanımefendi hala orada kazıyor. Oranın Allah Allah. tabii en yaşlı hanımefendilerinden yaşını almış ve orada kazıya hala devam ediyorlar. Ve ya burayı öyle bir anlatıyor ki, yani burada binlerce mühür çıktı, biliyor musunuz? Binlerce mühür. Ne bu? Devlet her zaman ne ister? Halkının cebindeki parayı bilmek ister. Bugün de devletler ne yaparlar? Halkın parasını yastık altında tutmasını istemezler. Bankalara yatırmasını isterler. Her zaman böyledir bu. 2024'te devletler, insanlar paralarını bankaya yatırsın, ben bileyim, göreyim, o para dolaşıma girsin ister. Sanıyor musunuz ki milattan önce 3000'de 4000'de böyle değildi? Öyleydi. Malatya'daki bu krallıkta diyorlar ki o zaman paradan daha kıymetli şey ne? Para yok, ne var? Buğday var. Arpa var. Şimdi hocam, Buyurun. değerli hocam, ben kesiyorum özür dilerim Estağfurullah. anlaşılması için. Şimdi arkadaşlarımız getirecekler ekrana Göbekli Tepe'nin bir
Süper. Şimdi bu görüntüyü tabii ki böyle bilgisayar üzerinden yapılıyor. Bunun bir de arkadaşlar orijinini gösterelim. Bu bilgisayarla hayal ettiğimiz tasavvuru. Bir de orijinali var. Şimdi o da gelecek. Hocam deniyor ki bu bir astronomik gözlem evi. Ya da bir buğday, sizin tam anlattığınız gibi buğday stokunun ya da bir ticaretinin yapıldığı alan. Hocam bu tarihin sıfır noktasında. Evet, burası orijinal hali. Hocam burası ne? Ben de merak ediyorum. Gittim gördüm ama anlayamadım. Buyurun. Bence burası kesinlikle kutsal bir alan. Öyle bir buğday deposu falan hikaye. Öyle bir buğday deposu olamaz. Ben çiftçiyim. Yani çiftçi bir tarihçiyim. Yani hayatım köylerde geçti. Babam köy öğretmeniydi. Hala köyde yaşıyorum ben, İstanbul yakınlarında. Hala çiftçiyim ve benim şu an buğday depom var. Böyle buğday deposu olmaz. Yani burası bir buğday deposu değil. Burası kutsal. Bunu eledik. Burası, Bunu eledik. onu eledik. Bu bir kutsal alan. Burada kesinlikle insanlar toplanıyorlardı. Bir şey Hocam burada insanların evet. Buyurun. Ben sizi çok heyecanla dinliyorum. İzleyicilerimizin de çok yorumları var. Ona döneceğim. Hocam burada bir kurban etme alanı mı acaba? Tanrılara bir kurban alanı mı acaba? Göbekli Tepe'de böyle bir şey söylenmedi. Ama Karahan Tepe'de bir kurban alanı ortaya çıktı. Karahan Tepe'de böyle aynen bunun gibi bir sürü dairevi alan var da bir dairevi alanda muntazam bir havuzumsu bir şey çıktı. İçindeki dikitler anaç kayaya oyulu vaziyette çıkmış. Sütunlar ve bu sütunlar erkeklik organı formunda ve bir kan havuzu olduğu düşünülüyor. Evet, bakın aynen bahsettiğim havuz bu arkadaşlar. Valla ben resimleri özel size versem, numaralandırsam bu kadar hızlı. Başka bir televizyon kanalında resimleri özel numaralandırsam bu kadar hızlı gelmezdi ya. Evet, arkadaşlarımıza, emekli arkadaşlarımıza, hayır, bir de çok teşekkür ederim. benim neyi kastettiğimi bilip bunu böyle pat diye getirmeleri çok güzel oldu. Evet, kastettiğim havuz bu işte. Kastettiğim burası Karahantepe'de ve şimdi hocam bu kan havuzu mu? Bu kan havuzu. Yani iddialardan biri bu. Çünkü bu havuzun şu an göremediğimiz sol ve sağında insanın girebileceği menfezler var. Böyle 2 tane menfez. Diyorlar ki büyük bir ihtimal, bunlar hep varsayım yalnız. Bunlar hep birer varsayım. Diyorlar ki burası ergenlik yaşına gelmiş bir gencin tören alanı olabilir. Mesela bizde ne vardır? Sünnet olma vardır. Biz Müslümanlarda erkek çocuk sünnet olur ve sünnet olduktan sonra artık ergenliğe adım atar. Mesela Osmanlı'da erkek çocuk 10 yaşına kadar haremde annesinin yanında durur. 10 yaşına geldi mi sünnet olur. Bak bu çok güzel oldu. Buradan bütün detaylar daha iyi gözüküyor. Girdiği çıktığı yerler kişinin. Şimdi anlatacağım onları. 10 yaşına gelir. 10 yaşına geldiğinde sünnet olur. Artık babaya teslim edilir. Babaya teslim edilince de Karaağalara verilir. Karaağaların taşlığında bir tane şehzade dairesi vardır. Orada baş karağa Darüssaade Ağası gözetiminde erkek ağırlıklı, yani erkeklerin dünyasında eğitimine devam eder. 10 yaşına kadar kadınların arasında. Mesela Yahudilerde de vardır. Ben sık sık Kudüs'e giden biriyim. O bizim Burak duvarı dediğimiz, onların ağlama duvarı dediği yerde her gittiğimizde görürüz. Yani onlar için ergenlik yaşı 12 yaşı geçmiş erkek ya da kız çocuk özel giydirilir. Şemsiyeler altında onlara ait dualarla getirilir. Orada böyle bir herkes bir kutlar eder. Böyle bir tören yapılır. Bu bir takım dinlerde söz konusudur. Burada da böyle bir şey olduğu düşünülüyor. Bakın orada dikkat ederseniz o resmin sağ tarafında bir oluk var. O oluktan, o oluğun arka tarafından kurban kesilip o kurban kanı o oluktan havuzun içine aktığı düşünülüyor. Bir de tam karşımızda minik bir kemer var. Kemerli bir oyuk var. Evet, görünüyor hocam. Evet, oradan tam karşımızda, oradan o genç, artık yaşı kaçsa ergenliğe gelmiş, bu törene kabul edilen o genç, oradan o yuvarlak oyuğun içine giriyor. Kurban kanı yeri kaplamış oluyor. Orada da tabii gördüğünüz gibi üreme organları yapılmış ve anaç kayada onlar, biliyor musunuz? Dışarıdan farklı bir kayada oyulup da oraya öyle yapıştırılmış değil. Hepsi yekpare bir taşta oyulmuş. Kan ayakları kanın içerisinde, kurban kanı. Hatırlayın, çocukluğumuzda kurban kesildiğinde büyüklerimiz ne yapardı? Kurban kanını parmaklarına batırıp alnımıza şöyle bir tane koyarlardı. Şimdi bunun
İslamiyetle hiçbir alakası yok. Bunlar örfle alakalı şeyler. Örf. O şamanlıktan gelen herhalde hocam. Şamanlıktan gelen. Türkler zaten Müslüman olduktan sonra İslam'da haram olmayan bütün geleneklerine devam ettirmişlerdir. Haram Kesinlikle. olmayan. Yani mezara kılıçla, silahla gömülüyorlardı. Dinen caiz değil, kefenden başkası olmaz dendi. Bu kez mezarların üstüne koydular. Mezar taşlarına resimlerini çizdiler. Ya biz biraz inatçı bir toplumuz biliyorsunuz yani. Haram değilse Tabii canım. yola devam. Aynen öyle. Yani burada böyle o kurban kanına dokunma, temas etme, onun içinde yürüme şeklinde. Bakın orada bir yüz de var. Az önceki, bir önceki fotoğrafta mesela o yüz çok Görelim daha net kıymetli gözüküyor. arkadaşlar. Çok enteresan. O yüz buradan da gözüküyor ama o kadar belirgin değil. Bakın böyle bir çıkma şeklinde bir yüz var orada. Onun, evet bakın bu yüz. Çekik gözlü, elmacık kemikleri çıkmış. Dudakları görüyorsunuz değil mi? Net. Hatta Hocam buyurun hattayı tamamlayın hocam. hatta Bir şey bazı soracağım, buyurun. uzmanlar bu simayı bir Türk simasına benziyor. Bakın Orta Asya kökenli bir Türk. Bir Kırgız, bir Özbek, bir Kazak. Orta Asya Şimdi kıymetli Türklüğü. hocam Buyurun. bunlar fallus değil mi? Fallus bunlar. O gördükleriniz fallus. 10 dev fallus. Evet. Hocam deniyor ki burada yaşayan insanlar başka bir dünyanın parçası. Yani şöyle bunu egzajere ediyoruz biraz da biz belki ama ben sorayım. Yani absürt veya değil. Hocam uzaylılık meselesine ne der? Şimdi uzaylık deyince insanların aklına E.T. de gelebilir. E.T. uzaylı. Ben çocukken uzay yolu vardı. Saylonlar, galaktikler, bilmem neler. Evet. Akıllara bu da gelebilir. Ama Allahu Teala ben 18 bin alem yarattım diyor. Hatta Allahu Teala sizden önce diyor yeryüzünde dumansız ateşten yarattığım cinler vardı diyor. Şimdi ben tarihçi ve sanat tarihçiyim. Doktorum, bir akademisyenim. Yani bizim için akademik veri son derece önemlidir. Dinler tarihine de son derece meraklıyız. Kur'an-ı Kerim bence şaşmaz ve sarsılmaz. Yeryüzünün en kıymetli tarih kitabıdır aynı zamanda. Yani bir Evet. din kitabı, bir ahlak kitabı olduğu kadar bir tarih kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ve burada yeryüzünde insanoğlu yani Hazreti Adem'in soyu olarak gelen insanoğlu yaratılmazdan evvel farklı varlıkların da yaratılıp insan gibi imtihana tabi tutulduğunu bize bizzat Allahu Teala anlatıyor. Bunları biliyoruz. Onun için uzaylı deyince kimin aklına neyin geldiğini bilemeyiz. O tarz varlıklardan İslam alimleri de bahsediyor. İşte diyor Kabe'nin havuzda namaz kılıyordum diyor bir gün. Bir İslam alimi, kalp gözü açık büyük insanlar bunlar. Devasa boyda cüssesi olan birini gördüm diyor. Ve sordum sen kimsin dedim diyor. O da ben sizden değilim. Ben siz Adem ümmeti öncesindeki ümmetten biz çok az sayıda kaldık. Şimdi mesela biri o insanları uzaylı diyebilir. Biri Allah'ın Hazreti Adem'den evvel yarattığı bir başka Adem'in ümmeti diyebilir. Yıllar önce bir televizyon Evet. kanalında Mehmet Ali Bulut hocamız var. Çok severim ben onu. Mehmet Evet, Ali Bulut evet. Hoca ile program yapıyoruz. Mekke'yi konuşuyoruz. Konuşurken işte Mekke deyince akla ilk kim gelir? Hazreti Adem gelir. Hazreti Adem, Hazreti Havva yeryüzüne gönderilmiş. Arafat'ta buluşmuşlar. İşte Kabe'yi ilk kim inşa etti insan eliyle? Hazreti Adem. Hazreti Adem'den evvel meleklerin inşa ettiği bir Kabe de var. O Kabe hep var zaten orada. Ama insan eliyle taştan, topraktan bir Kabe inşa ediliyor ve bunu inşa eden Hazreti Adem Nuh tufanı ile yıkılmış. Hazreti İbrahim'i daha inşa etmiş. Böyle konuşuyoruz. Reklam arasına gidildi. Gidildiği sırada işte Hazreti Adem öncesi şeyler var mı gibi aramızda konuşurken orada konusu geçti yani. Hangi Adem? Bir tane mi Adem var? Hayır. Ya. Birden fazla Adem var. Yani birden fazla Hazreti Adem olduğu iddia eden uzmanlar var. Ondan dolayı yani bu insanlar ya ben mesela Nuh tufanı öncesinde yaşamış. Ya ben bu Göbekli Tepe'nin ya da Karahan Tepe'nin geçmiş peygamberlere ait bir takım ibadet merkezleri olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz sizi buna sevk eden ne? Şimdi mesela Ne hocam? onu anlatayım. Şu az önceki Göbekli Tepe fotoğrafına bir daha gelebilir miyiz? Hani Genel çizimden görüntü sonra. mü? Evet, çizimden sonra Tamam. gelen. Ona bir Arka- gelelim. Şimdi Tamam. bakın burada iki tane ortada T var. Büyük T. Kenarında da bu iki tane ortadaki T'ye bakan bütün yüzleri böyle devamlı o ikisine bakan halka oluşturmuş T'ler var. Bunların Evet. hepsi insanı simgeliyor. Net %100. Çünkü hepsinin omuzları var,
Kolları var, dirsekleri var, elleri var. Net. Orada ikisi büyük, kenardakiler daha küçük. Bu sahne resmen İslami bir bakış açısıyla baktığınız zaman bir halaka. Halaka zikir sahnesi bu. Yani iki tane büyük alim, mürşit oturmuş. Etrafına da müritler halka olmuş. Ya bana inanmaya, Konya'da bir Şeb-i Aruz döneminde her sene Aralık ayında yapılıyor. Bir Şeb-i Aruz görüntüsünü hayal edin. İlla ki gitmiştir seyircilerimizin çoğu. Nasıldır? Genel bir yuvarlak vardır. Bütün müridan, dervişler bir yuvarlak oluşturur. Halaka. Ortada bir şeyh vardır. Böyle sarıklı bir sikkesi, kavuğu vardır. Onun yanında şeyhin yardımcısı vardır. O ikisi böyle ikili ortada otururlar. Hepsi etrafındadır. Sonra o dervişan yavaş yavaş kalkar. Şeyhin yardımcısının önüne gelir, bir eğilir. Şeyhin önüne gelir, bir eğilir. Onlardan izin alır. Üzerindeki siyah o cübbesinin üst örtüsünü açar. Alttaki tennure ortaya çıkar ve başlar yavaş yavaş semaya. Yani bütün tarikatlarda zikir vardır. Yani Allah'ın Şimdi hocam zikretme, siz anma vardır. anladığım çok çarpıcı bir şey söylediniz. Şimdi ben onu not aldım. Onun için de bakamadım. Evet. 2 tane o T şeklinde blok ve etrafında görüyoruz diğer T'ler. Evet. Şimdi bunun zaten niye T'ye şematik olarak benzettiler onu bilmiyoruz. Fakat siz dediniz ki kardeşim bu bir zikir sahnesinin enstantanesi gibi. Evet, zikir, ibadet. İki tane kişi meşveret ediyor. Diğerleri onu dinliyor da olabilir. Yani ben buranın bir toplantı yeri olduğuna kesinlikle inanıyorum. Yani insanlar toplanınca ne yaparlar? Yemek yerler, sohbet ederler, dua ederler, zikir çekerler, şarkı söylerler. Antik Roma kentlerine gidiyoruz. Orada bir tiyatro var. Binlerce insanın bir araya geldiği. Bir cimnazyum var, eğitim için bir araya geldiği. Odeon var, devlet adamlarının bir araya geldiği. Bulateryum var, bir araya gelip müzik dinledikleri. Yani bir antik Roma kentinde farklı amaçlarla insanların bir araya geldiği onlarca farklı resmi yapı var. Çünkü insanoğlu sosyalleşmek sever. Bir araya gelmek ister. Yani adamların latrinası bile, yani tuvaletleri bile affedersiniz, meşveret ortamı gibi. Herkes oturuyor bir arada, çene muhabbet. Sindirimin son aşamasını yerine getirirlerken birbirlerini görerek, muhabbet ederek bu işi yapıyorlar. Evet. Yani burada böyle bir ortam var. Hatta ben size daha çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Rejinin bu üstün kabiliyetini görünce o zaman Naz makamı onlardan bir şey isteyeyim. Arkadaşlar bu Göbektepe, şu an gördüğünüz bu resim var ya, bu resmin azıcık yukarısında, yani bu üstü örtülü olan yapının hemen yanında kutsal bir ağaç var. Dilek ağacı. Ağacın altında mezarlar var. Hemen gelir. Siz Hemen onu gelir. illaki bulursunuz. Bakın bununla alakalı. Belki de bu gecenin en çarpıcı hikayesini anlatıyorum bakın şu an size. O zaman şimdi bu önemli. Çok Kıymetli önemli. izleyenler, Çok Talha önemli. Uğurluel dilek ağacının aşağısındaki Vallahi buldular. Yok böyle bir şey ya. Çok iyisiniz. Hakikaten. Maşallah arkadaşlar. hocam buyurun. Biz şimdi buyurun efendim. Bu ne? Bu en çarpıcı hikaye ne? Hatta- biraz da mistik bir tarafı da var. Korkutuyor da biraz, ürpertiyor da. Arkadaşlar şimdi beni biraz şımarttı. Biraz daha fazlasını isteyeyim. Bu dilek Buyurun. Buyurun ağacıyla efendim, siz ne isterseniz. bu Problem dilek yok, buyurun. bu dilek ağacıyla az önceki o üstü örtülü Göbekli Tepe ortamı arasında 10 adım var. İkisinin bir görüldüğü bir resim bulursanız daha anlaşılır olur bu mevzu. Anlaşıldı. Şimdi- Yani ikisinin aynı karede oldu. Evet oldu. Hani şimdi o başka bir yerde, bu başka bir yerde sanmasın millet. Tamam. Bunlar dip dibe duruyorlar. Bulursanız. Şimdi Yunus Emre Bey, Buyurun efendim, dinliyorum. yıllar evvel Urfa Büyükşehir Belediyesi ile biz Urfa'da 18 bölüm belgesel çektik. Beni davet ettiler. Dediler ki Talha Bey, Urfa ve ilçelerinde ve köylerinde böyle belediye adına belgeseller çekelim. Ve bu çekimler sırasında bir belediye ait bir iş olduğu için de her gittiğimiz yerde bize kapılar sonuna kadar açıldı. Herkes bize en özel hatıralarını anlattı. Göbektepe'ye gittiğimiz zaman Göbekli Tepe'nin, yani şu gördüğünüz yer bir tarla aslında. Hem de Evet. hem de öyle bir tarla ki hani böyle sana, bana, ona bedavaya verilse dönüp bakmayacağımız bir tarla. Her yer taş, her yer kaya ve böyle sıkıntılı, suyun bile çıkmadığı bir ortamda insanlar ne yapıyorlar? Mercimek ve nohut ekiyorlar buraya. Bu tarlanın sahiplerinden bir amcamız var.
hala zaman zaman Göbektepe'ye gidenler başındaki sarığıyla, yöresel kıyafetleriyle sakallı, mütebessim bir amcanın orada oturduğunu görürlerse hemen yanına yaklaşıp bu benim anlattığım şeyi ona sorsunlar. Talha Uğurluel diye bir tarihçi bunu anlattı. Hakikaten böyle bir şey yaşadınız mı diye sorsunlar. Buyurun. Ben bizzat kendisinden dedim. Talha Bey dedi. Biz dedi, tabii çocuktuk dedi. Kendisi şu an yaşlı, belki 60-70 yaşlarında. Biz dedi küçücük çocuktuk dedi. Babalarımız ve dedelerimizle, annelerimiz ve ninelerimizle buraya gelirdik. Ne yapmaya geliyorlar? Tarlayı sürmeye geliyorlar. Ekmeye geliyorlar. Biçmeye geliyorlar. Onlar oradaki mercimeği, nohutu. Biz ne zaman bu tarlaya gelsek, çocuğuz, insanın insanlık ihtiyacı, küçük abdest bozacak. Büyük abdest bozacak. Bakın bu daha güzel oldu. Arkada Göbektepe'nin o üstü kapalı tentesi gözüküyor bakın. Ve direk ağacı Evet. gözüküyor. Evet. Dip 10 dibe. adım. 10 adım. 10 adım o kadar yakın bunlar birbirine. O kadar. Yani diklemesine 10 adım. Ve Tamam. dedi ki bize hep tembih ederlerdi. Hani oldu ya sıkıştınız abdest. Tarla bu ya, çocuk bu. Tarlanın herhangi bir yerinde yaparsın bu işi. Köy hayatı yaşayan herkes bilir ve yapılır. Bir çalı arkası bu iş için yeterlidir. Derlerdi Evet. ki buraya yapmıyorsunuz. Küçük abdestinizi bile bozmayacaksınız. Nereye? Bu mercimek tarlasın. Niye? Cevabı yok. Yapmayacaksınız. Evet, o harika. Of, okla da gösterildi. Çok iyi ya. Harika. Bak görüyorsun dilek ağacı orada. Dibe. Tamam, Tam gördüm, aradığımız evet. fotoğrafı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bu dilek ağacı Şimdi hep var. durun hocam. Dediler ki buraya sakın ola ki bir idrar yapmayacak. Tabii küçük büyük abdest bozmak yok. Kesinlikle. Buyurun Ve bu efendim. çocuğa Devamını dinleyelim. Buyurun. neden yapılmayacak? Bilmiyoruz. Ya dedelerin cevabı şu. Atadan dededen. Biz öyle öğrendik. Biz öyle öğrendik. Yani bu tarla ve civarına küçük büyük kimse abdestini bozmuyor. Tuvaletini yapmıyor. Neden? Bilmiyoruz. Atadan dededen. Bakın aslında biz hep şey sanırız. İşte Hititler geldi yıkıldı, Firikler geldi yıkıldı. Yok Kimmerler, yok işte Lidyalılar falan. Aslında medeniyette devamlılık esastır. Biz fark etmeyiz ama bir devamlılık vardır. Örnek vereyim. Burdur'un Sagalassos diye bir antik Roma kenti var. Bir de Ağlasun diye bir ilçesi var. Ağlasun. Ağlasun bugün Türkiye Cumhuriyetimizin pırıl pırıl insanların yaşadığı bir ilçe. Daha önce Evet efendim. Ağlasun ilçesindekiler kimdi? Osmanlı vatandaşıydı. Ondan önce Selçuklu vatandaşıydı. Selçuklu'nun o Burdur, Isparta, Denizli bölgesi önemli bir yerleşimdi. O en kral fotoğraf tam aradığım. Bunun üzerine konuşalım, bu kalsın biraz. Ondan Tamam, sonra kalsın. ondan önce ne vardı? Milattan önce 2000 Romalılar vardı. Tepe'nin gizemi. Buyurun efendim. Evet. Romalıların Sagalassos antik kenti vardı. Sagalassos'taki nekropol, mezarlıktaki kemik DNA'larıyla Ağlasun'daki yaşlı dede ve ninelerin işte vefat etmişler ya da hayatta olanların DNA'ları incelendiğinde DNA'ların birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Yani biz şey sanıyoruz. Burada Romalılar yaşıyordu. Malazgirt zaferini kazandık. Selçuklular geldi. Bütün Romalıları kovduk, sürdük ya da öldürdük. Selçuklular sıfırdan 20 insan topluluğu getirdi. Osmanlı geldi. Yok böyle bir şey. İnsanlar devam ediyor. İnsanlar Selçuklu bünyesinde. Aynı Romalılar Müslüman oluyor, Selçuklu oluyor. Osmanlı geliyor, Osmanlı oluyor. Karamanoğlu geliyor, Karamanoğlu oluyor. Yani insan hayatında ve medeniyette bir devamlılık vardır. İnançlarda devamlılık vardır. Kutsalın adı değişir ama kullanımı değişmez. Bakın Şimdi şu an şu fotoğraf çok Buyurun. ibretlik. Dilek ağacı orada duruyor. Ki bu dilek ağacının o amcamızın anlatımıyla biz diyor çocukken diyor bu minikti diyor. Daha büyüğü vardı diyor. O büyük kurumuş. O büyük kurumuş. Dilek ağacı. Dilek ağacının altındaki mezarları görüyor musunuz? Bakın Evet. orada 1, 2, 3, 4 tane mezar var. Bu 4 mezar bize bir şey anlatıyor. Aslında burası aynı zamanda çok kıymetli bir defin alanı. İnsanlar ama orada yatanlar kim? Kimse bilmiyor. Ben sordum bunlar sizin dedeleriniz dedim. Hayır değil dedi. Yani bizim dedelerimiz de bilmiyordu bunların kim olduğunu dedi. Bilmiyordu. Yani Şimdi insan define alanı dediniz değil mi hocam? defin. Define alanı dediniz. Yok, defin alanı. Gömü alanı. Defin. Ama orada yatanların kim olduğu bilinmiyor. Bilinmiyor. Hiç kimse bilmiyor onların kim olduğunu. O 4 kadar adet eski. mezar. 4 adet mezar var. 4 adet mezar varsa bu ne Bu da demektir? böyle Rabia gibi oldu. Daha da fazla. Daha da fazla. O yani 4'te sınırlı değil. Bu bizim hani
Orada arkeologların tespit ettiği bulunan edilen 4. Yani belki 10 tane, belki 50 tane, belki 400 tane. İnsanlar nereye defnedilmek ister? Kutsal alanlara. İstanbul'da bir insan ölürken röportaj yapsak, ölünce neresi defnedelim? Eyüp Sultan'ın yanına der millet. Eyüp Sultan'a. Ya da işte Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin yanına, tekkesinin bahçesine. İşte Bursa'da Üftade Hazretleri. Yani insanlar kutsal alanlara defnedilmek. Osmanlı'da öyleydi. Herkes bir tekkeye intisaplıydı. Ölürken o tekkenin haziresine defnedilirlerdi. Şimdi Efendim bu Dardağan ağacı asırlık değil mi? evet. Seyyar Tihok. Türkçe'de de ziyaret makamı, ziyaret yeri diyor. Üstadım, hamile kalamayan kadınların buraya gidip herhalde bir dilek dilediği mevzusu da var. Doğru mudur? Geçmişte. Bakın az önce ne dedim? Kutsalın devamlılığı vardır dedim. Şimdi belki de burası Nuh peygamber dönemine ait bir ibadet alanı. Nuh tufanı oldu ve burası unutuldu, kayboldu ve bir daha açılmadı. Bununla alakalı birkaç şey anlatacağım. Burada bir deprem Buyurun. yok, sel yok. İnsanlar 3000 yıl bu toplanma alanlarını kullanıyorlar, kendi elleriyle kapatıp gidiyorlar. Kendi elleriyle kapattıklarına göre, bilinçli bir kapatma olduğuna göre burada bir savaş istila yok. Burada bir salgın hastalıkla yok olma yok. Burada bir yangın yok, burada bir deprem yok. Normalde bizim kazı yaptığımız ilk çağ dönemine tarihlenen birçok eserde her zaman bir şey vardır. Bir yıkım vardır. Yağma vardır. Talan vardır. Tahrip vardır. Zaten Burada Klaus Schmidt de sizin dediğinizi diyor efendim. Arkeolog. Evet, Hı-hı. burayı bulan Evet, Alman. burayı bulan. Evet, Alman. burada vefat Evet, Alman etti. O da öyle söylüyor. Şimdi kutsalın devamı var. Mesela burada Kabe'den örnek verelim daha mantıklı. Kabe Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberlerin de ibadet ettikleri bir toplanma alanı. Hem de muhteşem bir toplanma alanı. Peki daha sonra putperestlik merkezi oldu mu? Oldu. Aynı kutsal alanı Allah'ın bana ait, burası çok özel, buraya gelen benim misafirimdir dediği alan 360 tane putun Kabe'nin içinde dışında yer aldığı ve milletin bunlara secde ettiği, taptığı bir puthane oldu mu? Oldu. Demek ki olabiliyor. Burası da belki Kabe gibi bir ibadet alanıydı. Daha sonra burası bir putperestlik merkezi oldu. Fark etmez, yine bir kutsal alan. O günkü insanların kendi görüşlerine göre batıl ya da hak bir kutsal alan oldu. Ve sonrasında da insanlar yine oraya dua etmeye, orada işte duası ne? Hamile kalayım. Duası ne? Bekarım, evleneyim. İşte duası ne? Çocuğum üniversite sınavını kazansın. Olabilir. Bakın Van'da, siz de Malatya'da okumuşsunuz üniversiteyi. Ben de Van'da okudum. Van 100. yıl tarih. Van Kalesi'nin eteğinde Urartulardan kalma bir kurban ve tapınma merkezi vardır. Böyle kenarda. 3 tane devasa kitabeleri vardır. Hemen altında da bir kan oluğu vardır. Bayağı hala durur böyle. Kan oluğunu. Oraya ibadete insanlar geliyorlar. Kurban getiriyorlar. Kurbanını kesiyor. Artık o gün inandığı mabutlarına Usule göre. göre kurbanını kesiyor. Sonra adağını atıyor. Ve o kurbanın kanını o kan oluğundan akıtıyor. Bu Urartuların düşünün yüzyıllar evvel, binlerce yıl evvel yaptığı şey. Günümüzde ne oluyor? Günümüzde yüzyıllardır devam eden bir adet var. Van'da bekar bir kız evlenmek istiyorsa götürüyorlar. O kız o kan oluğundan aşağı doğru kaydırılıyor. Bayağı Yani parktaki siz çocuk hocam kayar. aslında açık konuşmak gerekirse ırklar, dinler, inanışlar, mezhep ya bir bütün aslında. Tabii bir canım. bütün. Tabii. Yani Allah-u Teala peygamberlerle dini göndermiş. İnsanı da yaratırken inanmaya endeksli yaratmış. Biz inanmadan yapamayız. En inanmıyorum, ben ateistin babasıyım diyen bile bir ayağa kayıp düştüğü zaman ağzından bir Allah çıkar, bir şey olur. Bir yere sığınma isteği duyar. Kesinlikle. Bu bizim genlerimize konmuş. Bizi yapan, yaratan. Şimdi Talha hocam, ben burada size sorulan soruları okumaya kalkarsam sabah 5'te biter program. Şimdi onun için arkadaşlar o bir tane görsel attım ya, onu size zahmet verirsek, sizler de sağ olun çok uğraştınız. Şimdi hocam son 7-8 dakikamız su gibi geçti. Hocam burada bir de olağanüstü güzel ve net ayrıntılı hayvan figürleri var.
Mesela şurada herhalde anladığım kadarıyla domuz, yaban domuzu Yaban en domuzu altta. var. Doğru. Üstünde bilmiyorum, bir de Kazlar, o T ördekler şeklindeki var. bloklara böyle biblo gibi çıkartma hayvanlar Tabii var. tabii, rölyefler, kabartmalar var. Jaguar var. Hayvanlara da bir özel... Göbekli Tepe'de bir jaguar yapmışlar T'nin üzerinde. Yıllarca Evet. onu bir sandığın içine sakladılar. Arkadaşlar onu da bulur belki birazdan. Yıllarca Bir onu, Jaguar'ı da alalım. Jaguar da alalım arkadaşlar. yani Abi. bu bildiğiniz hani rölyefi de geçmiş artık. Mesela şu Hah. yaban domuzu rölyef. Kabartma. Rölyef. O ördekler Öbürü rölyef. çıkartma. O bayağı Heykel. bildiğiniz heykel. Anaç kayaya yontularak yapılmış. Muhteşem. Bütün ön ayaklar, arka ayaklar, vücudundaki kas yapıları hepsi bir arada. Bakın bu öyle normal basit mağara devri insanının mağaraların duvarlarına çiziktirdiği bir şey değil. Çok üstün bir sanat var orada. Hocam işte çok tam gelmek istediğim yere geldiniz. Ben de son olarak zaten son sözleri artık yavaş yavaş alacağım. Ama inşallah müsait olduğunuzda bu stüdyoda size uzun uzun konuşacağımız Tabii ki. şeyler olacak efendim. Şimdi Talha Hocam, burada çok konuları anlattınız, dinliyoruz, bir saatte yakındır. Şimdi 12 bin yıl önceki bir alan. Biz zannediyorduk ki insanlar en eski yerleşim yeri 5000, 6000 yıllık. Böyle amatörce, basitçe böyle heykelcikler falan filan. Burada modern heykeltıraşların yapacağı heykeller çıktı şimdi. Evet. Yani arkadaşlar getiriyorlar sırayla. Çok olağanüstü. Demek ki burada bambaşka bir durum var. Hocam ben son sorum şu. Son sorum. Göbekli Tepe bizi uyarıyor mu? Bir kıyamet anıtı hikayesi de var. Nedir hocam o? Onu da dinleyelim, kapat. Bakın Göbektepe bizi uyarıyor ama bence şu anlamda uyarıyor. Biz yıllardır birilerinin kayığına bindik. Onlar dümeni nereye çevirirse oraya doğru gidiyoruz. Burada anlatmak istediğim şu. Avrupalıların ve Amerikalıların kendi kafalarına göre dizayn ettikleri bir tarih okuması var. Ve bu tarih okumasında sadece kendileri medeni, kendileri dışında herkes bedevi. Yani adam ortaçağ karanlığı diyor. Evet, Avrupalılar ortaçağ karanlığını yaşıyordu. İnsan gibi yaşamıyorlardı. Medeniyetten, bilimden uzaktılar ama ortaçağda İslam dünyası muhteşemdi. Mesela Aztekler, Mayalar büyük medeniyetler kurmuşlardı. Avrupalılar çapulcu gibi gittiler ve o medeniyetleri yok ettiler. Evet. Bunlar niye anlatılmıyor? Yani onların dizayn ettiği o yalan tarihin üzerine bir kezzap döktü. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ve bizim bu taş kayalar dediklerimiz. Burada bakın 11 bin yıl evvel insanlar şu görmüş olduğunuz iç içe geçmiş yuvarlak toplanma alanlarını yapmışlar. 3000 yıl boyunca bunu kullanmışlar. 3000 yıl. Belli zamanlarda buraya gelmişler. Burada yatılı kalmamışlar. Karahantepe'de yatılı kalınacak bir takım detaylar, mutfaklar, yaşam alanları bulundu. Daha Göbektepe'de bulunmadı. Ve burada yılın belli zamanları gelip gitmişler. Gelip gitmişler. Aynen bizim böyle Kabe'ye gelip gitmemiz gibi. Ve 3000 yıl sonra sanki birileri hadi gidiyoruz demiş. Kendi elleriyle bunların üstünü örtmüşler. Kapatmışlar ve gitmişler. Dünya tarihinde böyle bir tarih yok. Ya biz Hititlerin, Friklerin, Lidyalıların, Azteklerin, onun bunun yaşam alanlarını kazıyoruz ama kazdığımız yerde hep bir inkisar buluyoruz. Ya bir devlet gelmiş bunları yağmalamış yıkmış. Ya bir deprem yıkmış. Ya bir yangın. Ya bir salgın hastalık gelmiş bunları yok etmiş. Burada böyle bir şey yok. Kendi elleriyle Allah örtmüşler. Allah. Öyle olunca da akla şu geliyor. Yani biz Hazreti Adem'in ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Daha bu hafta içi benim önüme bir iki tweet düştü. Böyle ateist kafalı birkaç kişi. İşte diyorlar ki Adem için milattan önce 6000 deniliyor. Göbektepe milattan önce işte 9000 10.000. Peki o zaman Göbektepe'yi kim yaptı diye böyle belden aşağı vuruyorlar. Hazreti Adem'in milattan önce 6000'de olduğunu kim söyledi onlara? Böyle bir şey yok. Bunu evet. Biz öyle bir şey Evet, bilmiyoruz. Sünni bazı kaynaklarda uydurma hadislerde olduğu için belki. Tabii, Buyurun. Hazreti Adem'le alakalı bir tarih yok. Böyle bir şey bilmiyoruz. Ama benim aklıma gelen, şimdi Nuh tufanı bilinçli bir toplanma. Çünkü yeryüzünde artık tamamen hayat bitecek. Bir gemiye dolmak zorundalar. Acaba diyorum Nuh tufanı öncesinde bu ibadet alanları vardı da böyle bir durum olacağını bilince bilinçli olarak kapatmaları %100 bir gerçek. Bundan dolayı mı kapattılar da gemiye bindiler? Daha sonra sular çekilince bir daha da gelip açamadılar. Yani bunları düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Yani dinler tarihiyle arkeoloji
belli yerlerde paralellik arz eder. Nuh Yani tufanı hocam bu buranın bulunması dinlerin çöküşü değil. değil, Aksine yükselişi. yok, en büyük iddia şu. Dinler çöktü. Hayır, deniyor. hayır. Ha, siz diyorsunuz ki kardeşim Nuh tufanından önce bilerek belki de burayı belki de Nuh Aleyhisselam'ın talimatıyla şu an manşetlik abartıyorum. Kapattılar. Evet. Kapattılar. Gemiye bindi gittiler. Biz de bulduk. Bir ihtimal bu. Yani dinler tarihi aslında daha önceki arkeoloji okumalarıyla tezatlar içeriyordu. Göbektepe gelince parça parça oldu. Arkeoloji ne diyordu? Siz maymunsunuz diyordu. Yavaş yavaş evrimleştiniz diyordu. Medenileşti. Ah, jaguarı buldular. Helal olsun. Bakın bu işte. Gördünüz mü? T'nin üzerindeki 3 boyutlu. Ya hocam Bu nasıl bunu bir şey ilk ya? insan bunu acemi insan yapamaz hocam ya. Yapamaz. Yapamaz. Bir de bunu yapmak için ciddi el aletleri lazım. Bunu neyle yapıyorsun sen? Yani eline aldığın bir kaba taşla yontulmuş bir taşla bunu nereye oyuyorsun? Elinde bunun sağlam bir takım, ya ben bir sanat tarihçi olarak söylüyorum. Hayvanın omurga, kaburga kemikleri yapılmış, kas sistemleri yapılmış, kaşı, gözü, burun delikleri üzerindeki çizgilere kadar hepsi yapılmış. Yani bu üstün bir Allah Allah. sanatı gösteriyor. Ama şunu unutmayın. Hani insanoğlu ilkellikten tekamül ederek mükemmelliğe gitmemiştir her zaman. Hep bir çıkış iniş yaşamıştır. Bazen yükselir, bazen iner. Bazen yükselir, bazen iner. Bu hep böyledir. Yani siz bunu tek düze böyle bir serüven Hayır. değil. Değil tabii. Bu böyle bir serüven. Aynen öyledir. Mesela biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Kariye 4 yıldır restorasyondaydı. İstanbul'da açıldı. Kariye'nin içindeki resimler Avrupa Rönesansı'nı tetikleyen bir sanattır. Rönesans İstanbul'da başlamıştır. Fatih İstanbul'u fethetmeseydi Avrupa'da Rönesans belki 200-300 sene sonra başlayacaktı. İstanbul'u fethedince İstanbul'daki o Kariye resimlerini yapan sanatçılar İtalya'ya kaçtılar ve İtalya'daki o kaplumbağa, ninja kaplumbağaları ismi verilen Leonardo, Donatello, Rafael, Michelangelo'yu İstanbul'daki ressamlar tetikleyerek yetiştirdiler. Hocam son 2 dakikamız. Kariye de geldi. Hocam Evet. ne derseniz geliyor anlamı. Vallahi Şimdi şaşırmış durumdayım. hocam, kıymetli hocam çok sağ olun, var olun. Gerçekten çok zevk aldığım bir program oldu. İzleyicilerimiz de zaten bir sürü mesaj var. Onlar da takipte. Arkadaşlar hocamı da benimle beraber ekranda tutalım zahmet. Şunu sorup kapatıyorum. Hocam dediniz ya hani yahu bu inişli çıkış. Tabii. Ben bir iddia duymuştum. Bunu merak ettiğim için soruyorum. Konu Göbekli Tepe zaten upuzun bir konu. İzleyenler sizin videolarınıza ulaşabilirler YouTube'dan. Başka şeylere de ulaşabilirler. Antik Mısır'da hocam bazı hieroglifler var. Elinde lamba gibi, ampul gibi çizimler var. Ben de bir yerde okumuştum ki yahu işte bakın medeniyetler yükseliyor, bazen yok oluyor, bazen işte elektriği ve ampulü kullandığı söylenir. O doğru mudur hocam? Bunu merak ettiğim için sordum. Kur'an-ı Kerim aslında ayetleriyle bize bugün kullandığımız lamba, yani işte dışı şöyle kaplıdır, içinde bir nur vardır. Onu böyle öyle bir anlatıyor ki ya Allah Allah, bugün kullandığımız elektriği resmen anlatıyor diyoruz. Yani ben Mısırların ellerinde akıllı telefon vardı demiyorum. Bugünkü elektrikli motorlu cihazlar vardı demiyorum. Ama onlar da kendi dünyalarında çok üstün medeniyetler kurdular. Ben bu arada eski Mısır konusunda çok çalışmış biriyim. Kahire'den özel araba kiralayıp Türkiye'de bunu yapan ikinci bir kişi var mı bilmiyorum. Ebu Simbel'e kadar. O zaman sözünü aldım hocam. Yani ya haftaya ondan sonraki haftaya Mısır'ı konuşalım. Uzun konuşalım. Kahire'den araba kiralayıp yanıma 2 el eserli Türk öğrenci alıp Ebu Simbel'e kadar 2000 kilometre Nil Nehri'nin burasından inip öbür tarafından çıkarak ne kadar piramit, yeraltı şehri varsa hepsini gezmiş. Benim evimde de bir bavul eski Mısır tanrılarının heykelleri evimde vardır. Ben bu konulara çok meraklıyım. Bu konuda birkaç kitap çalışması da yapıyorum Mısır üzerine. Yani mesela Mısırlılar ya da Antik Roma medeniyette zirveyi tuttular. Ama sonra o zirve onları nahoşluklara götürdü ve onları çok daha basit toplumlar yıktı, bitti. Yani şimdi Allah aşkına düne kadar bizim ülkemizde ben konferansa oraya buraya gittiğimde düğün salonlarında konferans veriyorduk. Böyle mükemmel kültür merkezlerimiz yoktu. Yok, Adam tabii. 2000 sene evvel yapmış Romalı.
öyle tiyatrolar yapmış, Kolezyumlar yapmış. kolezyumlar hipodromlar yapmış. Ondan sonra belki 1000 sene kimse bir daha onu yapamamış. İşte medeniyet çıkıyor, iniyor. O taş ustası, ahlatlı bir taş ustası Divriği Ulu Cami'nin kapısını yapmış. Mengücekler döneminde. Milattan sonra 1300'ler. Aradan 600-700 sene geçmiş. Bir daha hiçbir taş ustası o Divriği Ulu Cami'nin kapısının aynısını yapamamış. Demek ki bunlar çıkıyor, iniyor. Neye yatırım yaparsanız o inkişaf eder. İnsana, Peki. sanata bu şekilde olur bu işler. Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Bilgileriniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Son diyeceğiniz varsa alalım efendim. Çok teşekkür ederim sizlere, arkadaki o çalışkan arkadaşlara. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Sağ olun efendim. Selamlar ve sevgiler.